Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddise Sirruh Sohbetler 4. Eza ve cefaya tahammül. 63 var idi sultanın yaşı. Neler çekti iki cihan güneşi. Uhud tepesinde kırıldı dişi, Sultan-ı Resul'e olanı düşün. Kıymetli kardeşlerim, eliyle, diliyle, gözüyle, kulağıyla harama değen insan, ibadetten gafil insandır. Onun hali, kapısız, penceresiz bir eve sahip olan kimseye çok benzer. Ev sahibi zanneder ki bir barınağı var ama her tarafı açıktadır. Demezler mi insana, evin var ama kapısı, penceresi yok. Penceresini, kapısını yaptır da merkepler, köpekler, kurtlar girip de buradaki zahireyi yemesin. İbadet ediyor ama göz kapısı açık. Dört bir tarafı fıldır fıldır dolanıyor. Kulak penceresi açık. Haram helal tanımıyor, her duyduğunu içine akıtıyor. Niye böyle yapıp da kendi mülkünü zayi ediyorsun dediğimiz zaman bizden yüz çeviriyor. Haramların götüreceği yer, ibadetten zevk almamaktır. İbadetin feyzi, rahmeti gönle dolmazsa, insanın ne haramdan sakınmaya, ne ibadette direnmeye sabrı kalır. Halbuki İslam, tahammül dinidir. Bütün peygamberler hak yolda direndiği için eza görmüştür. Nereden geliyor onların bu tahammülü? Haramdan değil, helalden bile kendilerini hak yoldan ayırır korkusuyla sakınmalarından geliyor. Bütün insanların eza ve cefasına tahammül etmek tavsiye buyruluyor. Peygamberimiz nasıl tahammül etmiş? Mekke-i Mükerreme'de müşriklerden gördüğü ezalar malum. Mübarek enselerine ayaklarıyla bastılar. Üstüne deve işkembesi yüklediler. Çocuklara taşlattılar. Mübarek dişlerini kırdılar. Ne cefa ettiler, ne eza ettiler. Bütün Mekke'yi böldüler. Boykot uyguladılar. Kız alınmayacak, kız verilmeyecek. Pazara gelinmeyecek. Müşrikler, Müslümanların haline acırlardı da önlerine ekmek atarlardı. Yine de Fahri Alem, "Ya Rab, kavmimi affeyle, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar," diyerek niyaz ediyordu Rabbine. En büyük ezayı peygamberler, sonra da Evliyaullah çekti. Büyük dağların büyük kışı olmasın mı? Peygamberler içerisinde en uzun ömürlüsü Hazreti Nuh'tur. 950 sene peygamberlik yapmıştır. Fakat kendisine tabi olanların sayısı pek azdır. Ona da diğer peygamberler gibi çok eziyetler yapılmıştır. Nuh kelimesinin Arapça nev'den ağlamak, dövünmek geldiği söylenir. Tövbe etmeden boğulup giden kavmi için çok ağladığından bu ulul azm peygambere Nuh denilmiştir. İmtihanla has kulları seçildi. Ağaç gibi ortasından biçildi. Mübarek kanları yere saçıldı. Zekeriya dosta olanı düşün. Bütün bu eziyetler niye oldu? Niye yapıldı? Kendini bilmezler bir araya gelip sürekli hak yolun üstünü örtmeye çalıştıklarından. Bunun için beyinsiz, kendini bilmeyen, sefih, avam-ı nasın sohbetlerini terk etmek, hak yola dönmenin ilk adımıdır denmiştir. Varma münkirin yanına, kokusu siner tenine denmiştir. Ebu Muhammed Murtaiş'e soruyorlar. Kulu hangi şey Allah'a dost eder diye. Diyor ki, Allah'ın düşman tuttuğu şeyleri ve kimseleri kendisine düşman bellemek, onlar ise dünyadır,
nefstir, şeytandır. O zaman şöyle bir durup düşüneceğiz. Biz kimleri dost tutmuşuz? Kimlerin sözünün ardına gidiyoruz? Zuyyine linnâsi hubbuş şehevâti buyurulmuş ayeti celilede. Ali İmran 14. Yani dünya ve beraberindekiler insana süslü gösterilmiştir. Dünya şehvetleri kendine çeker insanı. Fakat insanı diğer mahlukattan ayıran şey onun iradesidir. Hem dünya şehvetlerinin çekiciliğine kapılmamak için direneceğiz, hem ezalara, belalara tahammül edeceğiz. Elbette eziyetler olacak. Yoksa muhabbetullah davasında herkes iddiacı olurdu. Mevla cümlemizi nefsine, şeytanına değil, hakkın kapısına kul olanlardan kılsın. Katından gelen ezalara tahammül etmeyi, aşıklar, sadıklar, şehitler zümresinden olmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.